2020 yılı. Pandemi. Kontrol edilemeyen yangınlar. Kum fırtınaları. Çekirge istilası. Eşek arıları. Dünyada bir şeyler oluyor. Yaşam çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az dedikleri gibi. Şu an gümbür gümbür bir şeyler anlatılıyor bize. Böyle olmak zorunda mıydı? Hayır, değildi. Ama oldu. Şu an bu gerçekler var elimizde. Biten ömürler, yıkılan hayatlar, çöken ekonomiler, dönüşen insanlar, dönüşen hayatlar, değişen ülkeler. Bu kadar olay olurken şu an bizlerden evde kalmamız bekleniyor. Peki çevremizde bunca şey olurken nasıl hiçbir şey yapmadan durabiliriz ki? Şapkamızı önümüze koyup bir düşünelim. Bu kadar olayın peş peşe gelmesi bir tesadüf olabilir mi sence? Şu an elimizde sadece evde kalmak var. Kendimize, ailemize zaman ayırmak var. Bu tesadüf değil. Aile olabilmek için illa eşin, çocuğun, annen, baban yanında olmak zorunda değil. Sen kendi içinde aile olabilirsen, bunu destekleyecek her şey kendiliğinden gelecek zaten. Peki bu durum ne işimize yarayabilir? Senelerdir ertelediğin şeyleri yapmana bir fırsat olabilir mesela. Yeni iş modelleri geliştirmen için bir fırsat olabilir. Ailenin, sevdiklerinin farkına varman için, onlarla daha çok zaman geçirebilmen için bir fırsat olabilir. Kendine zaman ayırman için bir fırsat olabilir. Kendi içine dönüp orada ne varsa onlarla yüzleşebilmen için bir fırsat olabilir. Peki bu bencillik mi? Aslında dünyayı değiştirmenin tek yolu bu. Belki biraz soyut gelecek şu an sana ama gerçekten tek yol kişisel dönüşüm. Yani sen kendi içinde olanla onu yargılamadan yüzleşebilirsen onu dönüştürebilirsin. Sen dönüşürsen dünya değişmeye başlar. Başkalarını değiştirmenin, dünyayı daha da güzelleştirmenin tek yolu kişisel dönüşüm. Kimseyi kurtaramazsın. Evet, çok kötü şeyler de oluyor ilk bakışta ama bilemezsin ilahi olan planı. Ya bütün o felaketler bambaşka güzellikte bir doğuma hizmet ediyorsa? Dünyanın da bir bağışıklık sistemi var. Belki de dünyaca çok daha hayırlı bir yol için oluyor bunların hepsi. Her şey hepimizin hayrına. Felaketler hayatın içinde de var ve hepsi birer yol ayrımı. Ya olanı kabul edip bir fırsat görüp hayatına devam edebilirsin, ya da bunu bir felaket sayıp hayatını ona teslim edip vazgeçebilirsin. Yani iki soru. Ben bunu nasıl çözebilirim? Bunlar nasıl olur da benim başıma gelir? Her ikisi de tercihtir ve her tercih kutsaldır. Sonuçlarının sorumluluğu ise yine senin. Şamanın gözünde ölüm Tanrı'nın suret değiştirmesidir. Tabii ki de acıdan kaçmamalı, o yası yaşanmalı. Ağlayan birine yapabileceğin en iyi şey onun yanında durmak ve ona izin vermek. Ağlamasını kesme sakın. Hatta geliyorsa sen de onunla birlikte ağla. Bir hissi engellemek, yaşamı engellemeye dönüşür. Çünkü yaşamın içinde acı da mutluluk da var. Gece gündüzü doğurur, gündüz de geceyi. Ancak gece ve gündüz birlikte olduğu zaman tam bir gün oluşur. Sen hangisini yaşamayı seçersen o yolda devam edersin. Evet, duyabiliyorum. Madem seçebiliyorum o zaman zengin olmak istiyorum diyorsun, değil mi? Tamam, ol. Zenginlik nedir? Ona bakalım önce. Zenginlik, bulunduğun yerde var olanla özgür hissedebilmek. Hayatı yaşayabilmek, mutlu hissedebilmek demek. Ama akla ilk olarak para geliyor, değil mi? Peki biraz araştırma yap bakalım. Zenginlik para değilmiş diyen bir sürü zengin çıkacak karşına. Şimdi bunca delil varken sen yine kendin deneyimlemek istiyorsan tamam, yap. Deniyorsun, olmuyor mu? İmkanların mı kısıtlı? İmkansızlıklardan doğan bir sürü başarı hikayesi de var. Onlar yapmış. Hatta belki sen onlardan daha avantajlısın. Çünkü en azından cep telefonun var. İnternet var artık.
Her şeyi öğrenebilirsin. Daha önce denemiş olanların tecrübelerini paylaşabilirsin. Tek başına bütün yolu tekrar keşfetmek zorunda değilsin artık. Daha önce denenmiş yolları denemezsin en azından. Bu işini biraz daha kolaylaştırır. Sonra emek vermelisin. Yaşamak için buradayız. Ne olmak istiyorsan o olana kadar o yolda yürümelisin. Mesela İstanbul'dan İzmir'e gitmek istiyorsan, Susurluk'ta durup vazgeçersen İzmir'e gidemezsin. İzmir'e varana kadar devam etmen lazım eğer İzmir'e ulaşmak istiyorsan. O zaman varırsın ancak istediğin yere. Belki zor olur, belki kolay olur ama sen iste, o her zaman yardım ediyor sana. Nerede olmak istiyorsan orada olana kadar devam etmelisin yaptığın işe. Zengin olanlara bir bak. Bir şeyler yapıyorlar sürekli ve düzenli olarak. Adıyorlar kendilerini inandıkları şeye. Yani olmak istedikleri yere doğru sürekli ilerliyorlar ve bir şeyler paylaşıyorlar. İlgi, bilgi, tecrübe, merak, para, zaman hepsi bir şeylerini başkalarıyla paylaşıyor ve karşılığında para alıyorlar. Bir gün ustam şunu demişti. Neden para kazanmak diyoruz ki? Kazanmak savaşta olur. Doğru. Biz parayı kazanılması gereken bir şey olarak görüyoruz. Ve dikkat et, hep bir savaş ortamında ya da bir yarış halinde parayı kazanıyoruz. Amaçlarımız hep hedef tahtasıyla ilişkili. Başarı her zaman zorlu bir dağ tırmanışıyla ilişkilendiriliyor. Para yapmak diyebiliriz mesela. Ama onu da darphane yapıyor zaten. Ben son zamanlarda paraya yer açmak diyorum. Onun hayatımda olabilmesi için yer hazırlıyorum. Bunun benim için en keyifli yolu keşfetmek ve paylaşmak. Kendim olanı, bende olanı paylaşmak. Böylece daha çok paraya yer açılıyor hayatımda. İş geliştirme fikirlerimi paylaşıyorum, daha çok yaratıcı fikir keşfediyorum. Keşfettiklerimi paylaşıyorum, daha çok şey keşfetmeye devam ediyorum. Ve işin püf noktası da neyi paylaşırsan ona dönüşürsün. Paylaştığın şey olursun zamanla. Hayatına bir bak. Küfürler, lanetler okuyarak yaşıyorsan hayatın da bir küfür gibi değil mi? Ya da sevgi hissettiğin anlara bir bak. Dolu dolu, daha zengin, daha hafif olmuştur hayatın. Sen neyi paylaşıyorsan o sende ve çevrende çoğalır. Daha özgür mü olmak istiyorsun? O zaman özgür olmayı paylaş. Kendi dilinde bunu yapabilirsin. Bunu en iyi sen biliyorsun. Sevilmek istiyorsan sev. Güvende olmak istiyorsan güven ver. Ve bunlara her zaman önce kendinden başla. Daha çok zaman mı istiyorsun? O zaman ilk olarak kendine zaman ayır. İçine dön ve yüzleş orada ne varsa. Dönüştür. O zaman fark edeceksin, paylaşacak kadar artacak zamanın. Zengin olmak istiyorsan önce sen neysen, sende ne varsa onu paylaşmaya başla. İlgi mi, bilgi mi, merak mı, para mı, yaratıcılık mı, sevgi mi, zaman mı çok sende? O zaman önce onu paylaş. Herkes bir şeye yetenekli. Ve herkes için zenginlik kendine özel. Sende hiçbir şey yok mu? O zaman onu paylaş. Kim bilir belki birilerine ilham olursun ve dünyanın bir yerinde birileri bir proje geliştirir ve seni de aydınlatır. Neysen onu paylaş. Ya da dönüşmek istiyorsan, ne olmak istiyorsan onu paylaş. Çok paran olsun istiyorsan paranı paylaş. Yanına çalışan birilerini alabilirsin, bağış yapabilirsin, reklam verebilirsin, işlerinin bir kısmını taşere edebilirsin. Bunların hepsi işini büyütmek için olan kapılar. Hayatında karşına çıkan durumları daha yüksek bilinç seviyesinde değerlendir. Nereden biliyorsun her şeyin sadece bir felaket olduğunu? Dönüş diye, değiş diye oluyor her şey. Şamanlar için bu bilinç seviyesi kartalın bilinç seviyesi. Her şeyin bir olduğu ve ilahi olan yer. Arka plandaki gerçek mesajları görebileceğin yer. Bazen yeniden doğum için yıkımlar da olabilir hayatta. Böyle olmak zorunda değil tabii ama bunun için dönüşmen gerekiyor. Asıl cesaret başkalarına kahramanlık yapmak yerine kendinle yüzleşebilmek. Son olarak da ne olmak istiyorsan oraya varana kadar devam et. Yolun hızı yine seninle alakalı.
Enerjisel kalıplarını tutmak istersen daha ağır bir yolculuk olur. Ama bırakmak istersen daha hafif. Hatta bunları içsel dönüşüm yolculuklarıyla birlikte yaparsan sürprizlerle dolu ve keyifli olur. Şamanik yolculuk da tam olarak böyle bir şey zaten. Kendini de boğma bu yolda. Bir hamur gibi yaratıcılık. Elinde tutup sıkarsan parmakların arasından kaçar ve azalırsın. Onun olmasını, çoğalmasını istiyorsan onun sadece olmasına izin vermelisin. Beklentileri bırakmak bu yüzden önemli. O beklentilerinin kalabalığında kendi sesini duyamazsın çünkü. Sadeleş. Sadece sen kal ki duy sesini. Kendine izin vermelisin nefes almaya, nefes olmaya. Elbette istediğin şeyler için efor sarf edeceksin, zaman ayıracaksın onlara. Ama eğer sevdiğin şeylere, kendin olduğun şeylere zaman ayırırsan bu seni çoğaltır. Sen sana niyet et ve olmana izin ver. Paylaş. Çünkü paylaştığın şey olacaksın.